Uzak geleceğin kasvetli karanlığında kabusları ve tanrıları eşya toplar gibi biriktiren bir varlık var. Ve koleksiyonu henüz tamamlanmadı. Şu ana kadar anlattığım kahramanlar ve karakterleri genelde çocukluğundan mevcut tarihte ya da ölümüne veya kayboluşuna kadar kronolojik olarak anlattım. Trazin ise yaşadıkları ve yaptıklarından çok topladıklarıyla, yani koleksiyonuna kattıklarıyla meşhur. O nedenle bugün size Trazin'in koleksiyonunun en meşhur 10 parçasını hangi ahval ve şerait içerisinde edindiğini detaylı olarak anlatacağım. Xenos'tan devam etmemi kanal üyeleri istedi. O nedenle Xenos anlatmaya devam ediyorum. Kanal içeriklerinin gidişatına yön vermek istiyorsanız sudan ucuz kanal üyeliklerine bir göz atın derim. Şimdi de karşınızda Trazin the Infinite'in koleksiyonunun en uçuk 10 parçası ve onları koleksiyonuna nasıl kattığının hikayesi. Bu videoda anlatacağım koleksiyonun özel bir sırası yok. Çünkü Trazin için her şey çok önemli, çok kıymetli. Ama yine de özellikle son sayacağım koleksiyon parçası aklınızı alabilir. 1. Primarch Fulgrim'in mükemmel bir klonu. İmparatorun cinsel tercihi en muğlak oğlu Fulgrim, kendini kaosa teslim edip Slaaneş'in bir iblis prensine dönüşmeden önce Fabius Bile, 3. Lejyon'un Primarch'ının ek organlarından süper insan fizyolojisine kadar her detayıyla mükemmel bir klonunu üretmişti ve bunu saklıyordu. Bu klonun varlığından bir şekilde haberdar olan Trazin böyle bir fırsatı kaçırmak istemedi. Tabi aklında koleksiyonuna bir Primarch katmak dışında başka sebepler de vardı. İkinci bir Fulgrim, Aslan'ın yaptığı hataların birebir aynılarını yapıp Kaos'un elini de güçlendirebilirdi ya da onun izlediği yoldan gitmeyip dengeleri Imperium lehine değiştirecek bir değişken de olabilirdi. Hangisinin daha olası olduğuna karar vermeyi sonraya bırakan Trazin, bu mükemmel klonu stasis, yani durağanlık alanı içerisinde hareketsiz bir şekilde mükemmel korunacağı biçimde koleksiyonuna katmak için karşılığında Fabius Bile'a tam 18.000 adet saf Emperor's Children Gene Seed'i teslim ederek bir takas gerçekleştirdi. Yani koskoca bir Primarch klonu trampa sonucu el değiştirdi. 2. Styges 8'den gelen Tech Priest'ler. Mechanicum her daim yeni teknolojiler peşinde koşan Imperium dogmalarının sınırlarını zorlasa da Mechanicum kontrolündeki ocak dünyalardan Forge World'u Türkçe'ye böyle çevirdim. Ne düşünüyorsunuz? Styges 8'in Tech Priest'leri meşhur biçimde Heresy sınırlarında gezercesine yeni teknolojiler kovalarlardı. Magog adlı dünya için verilen savaşta işi gücü bırakıp Necron anıtları peşinde koşan bir grup Skitari ve Tech Priest herhangi bir Necron gücüyle karşılaşmaları zaten kesinken şansın böylesi ya Trazin ve onun kuvvetleriyle karşılaştılar. Bu merakın neticesinde de Trazin bu Tech Priest mahiyeti ve Skitari askerlerini Magog adlı gezegenin düşüşünü anlatan bir anıt inşa etmek üzere teker teker durağanlık alanı tuzaklarıyla toplayıp koleksiyonuna kattı. 3. Blood Angels'dan Brother Cassiel. İmparatorun kan içen yakışıklı oğulları Blood Angels'ın bir üyesi olan Brother Cassiel, bir Astartes'e göre oldukça iri bir Space Marine. Death Watch'ta görevlendirildiği sırada Trazin tarafından ele geçirilen bu talihsiz Astartes, sırf Trazin'in koleksiyonundaki yerinde daha dramatik bir gösteri olsun diye Trazin'in uyguladığı durağanlık teknolojileri sayesinde yüzünde ebedi bir dehşet, bir korku bakışıyla sergileniyor. 4. Sebastian Thor'un kesik kafası. Age of Apostasy boyunca Imperium'u akıl hastası Gauge Vendir'in demir yumruğundan kurtarıp kendi liderlik ettiği Işık Konfederasyonu üzerinden bölünmüş ve çürümekte olan Imperium'u toparlayıp ona yeni hayat aşılayan halk kahramanı Sebastian Thor'un bedeni bir aziz olarak görüldüğü için ölümünden sonra Imperium'un hazinelerinin birinde korunup saklanmaktaydı. Tarih için böylesine önemli bir figürün galerisinde olmamasına tahammül edemeyen Trazin, kendi muhafızından bir grubu bu hazineye sızdırıp hazine muhafızlarını kolayca alt ederek bu azizin suratını, yani kafasını Solemnus'taki koleksiyonuna katmayı bilmiştir. 5. Katachan Jungle Fighters'dan 5 alay asker. Bütün Imperium'daki belki de en çetin ölüm dünyası Katachan'dan çıkan Jungle Fighters, geçmişte bir short'ta değindiğim üzere Astra Militarum'un en becerikli, dayanıklı ve sert orduları arasında yer alıyor. Jungle Savaşı'nda rakipsiz olan bu güçlü ordudan 5 alay dolusu asker esasında Trazin'e istenmeden, tabiri caizse
kazara teslim edildi. Meslektaşım Engizitör Helena Valeria beraberindeki 5 alay Kataçan askeriyle Solemnus'ı, daha önemlisi Trazi'nin galerisini ele geçirmek üzere sızmıştı. Tabii Trazi'nin kendi çöplüğüne giren bu izinsiz işgalcileri etkisiz hale getirip koleksiyonuna katması zor olmadı. Hatta sonrasında Trazi'nin talihsiz Engizitöre bu düşünceli hediyesi için bir teşekkür mesajı dahi göndermişti. Gerçi askerler hediyeden ziyade bir işgal ordusu gibi agresif davranıyorlardı ama olsun. Trazi'nin Akabrius Savaşı sergisindeki eksik bir yeri gayet iyi doldurmuşlardı. Eğer hoşunuza gittiyse bu videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı, henüz olmadıysanız da kanala üye olmayı lütfen unutmayın. Şimdi Trazi'nin koleksiyonundan 5 akıl almaz parça daha saydıktan sonra Trazi'nin koleksiyonunu bunca zamandır durdurulamadan nasıl genişletebildiğini de anlatarak videoyu bitireceğim. Sakın bir yere ayrılmayın. Ordo Hereticus'un gözü üzerinizde. 6. Aziz Gershtal'ın çanı. Cadia'nın meşhur Astra Militarum şehitlerinden, heresiden kısa bir süre sonra şehit düşen Aziz Gershtal'ın anısına inşa edilen bu çanın İmperium için sembolik değeri çok büyüktü. Naaşı Abaddon tarafından 3. Kara Sefer'de imha edilmeseydi, Gershtal'ın son bir kara sefere karşı mücadele etmek üzere bir aziz olarak geri döneceğine dair inanış kuvvetliydi. Böyle bir kehanet vardı. Ancak naaşı yok edildikten sonra inşa edilen çan ile yetinmek zorunda kaldı İmperium. Gershtal'ın çanı ise bir kara sefer yaklaşıyor ise çalarak İmperium'u uyarabilecek bir çandı. Böyle bir özelliği vardı. Trazin ise bu çanı korumak ya da yok etmek üzere gezegende sürekli savaşarak on binlerce cana mal olan İmperium ve Kaos savaşçılarını görünce sırf hikayeden etkilenip bir de çan bunca çatışmanın ortasında kazara yok edilmesin diye savunmacıların arasından çanı aşırıp kendi koleksiyonuna katmıştır. 7. Yanlış üniforma giymiş yüzlerce Imperial Guard askeri. Imperium'un imparatordan beri en büyük askeri dehalarından Lord Solar Macarius'un ölümünü tasvir eden sergi için toplanan bu askerler Trazi'nin her zaman tam doğru ve tarihsel ekipman ve üniformaları bulamadığı için Macarian Crusade zamanının asker ve teçhizatından ziyade bundan yüzlerce yıl önce ve sonrasından bulunarak koleksiyona katılmış bambaşka bir görünüm ve teçhizata sahip askerlerin sergilendiği karma bir sergiye dönüşmüştür. Burada Trazi'nin asıl sergi yani Macarius'un ölümünü tasvir edebilmek için gerçekçi tarihsel detayları göz ardı ederek biraz tembellik edişini görüyoruz. 8. Bir Enslaver'a ait kemikleşmiş kalıntılar. Bütün 40K tarihini anlattığım videodan hatırlayacağınız üzere Enslaver denen canlılar Warp'ta yaşayan, psikik yatkınlığı olan insanları ele geçirip onları mutasyonla birer Warp kapısı haline getirip gerçek uzaya daha fazla Enslaver girmesini sağladıktan sonra da kurbanın tükenmiş posasını geride bırakan dehşetlerle dolu boyutlar arası parazit canlılar. Nekronların 60 milyon yıllık uykularının bir sebebi de bu korkunç canlılar desem tamamen yalan olmaz. Trazin bu canlılardan bir tanesini cesedi kemikleşmiş, neredeyse mükemmel korunmuş şekilde bulunca Warren Hever döneminin dehşetlerini sergilemek için daha iyi bir seçeneği olmayacağını çok iyi biliyordu ve bu fırsatı elbette kaçırmadı. 9. Altanzar Craftworld'den kaçırılan bir Wraithbone korosu. Eldar Craftworld'lerinden Altanzar, Eye of Terror'ın yerçekimine yakalanıp yok olduğu zannedilen kadim bir Eldar dünya aracıydı. On binlerce yıl boyunca Craftworld halkı ve Phoenix Lord Morgan Ra'nın fedakar çabaları sayesinde hayata tutunabilen bu dünyanın Wraithbone korosu sadece Altanzar için değil, bütün Eldar kültürü için önemliydi. Nitekim Wraithbone şarkıcılar ve oluşturdukları korolar Eldar psikik mühendisliğinin ve inşa becerisinin en zirve noktasını temsil ediyorlardı. Böyle bir koronun kaybı sadece koro üyeleri için değil, ait oldukları Craftworld için de muazzam bir kültürel kayıp ve ruhsal bir darbe olurdu. Tabii Trazin antik medeniyetleri saklayıp sergilemeye yönelik saplantısı yüzünden koronun kaybının Eldar'da yaratacağı etkiyi tamamen göz ardı ederek bu grubu koleksiyonuna katmayı bildi. Ve 10. Lord Castle'ın Ursarkar Creed. Doğru duydunuz. Onca seferde askeri dehası ve diz çökmeyen cesaret ile iradesi, ağzından eksik olmayan prosu ve kaos güçlerine karşı uzman taktiksel bilgisiyle Ursarkar Creed, Cadia'nın efsanevi başkomutanı Trazi'nin Solemnus'taki galerini süslüyor. Gezegen parçalanırken bir köşede ağır yaralı yatan Creed, son tahliye gemisinin
ayrılışını seyrederken ölmeyi bekler ama o anda peydah olan Trezin, efsanevi komutanın henüz sonunun gelmediğini ve onu ebediyetin beklediğini söyleyerek bir Tesseract labirenti kullanarak Creed'i koleksiyonuna katar. Bunları saydığımıza göre gelelim Trezin The Infinite'in genel çalma yöntemlerine ve ona neden Infinite lakabının takıldığına. 60 milyon yıllık uykularından uyanan tüm Necron Overlord'ları gezegenlerindeki tüm biyolojik yaşamı yok edip hanedanlarını eski görkemine kavuşturma derdinde olsalar da Trezin onlar gibi değil. Trezin'e göre evren korunup gelecek nesillere aktarılması gereken narin bir müze ve Trezin de bu müzenin arşiv ustası, küratörü kendince. Koleksiyonunu genişletirken ise Trezin nadiren kendini tehlikeye atar ve özenle hazırlanmış planlar uygularken zihnini kendi Lychguard'ı ya da olaydan tamamen habersiz başka insanların bedenlerine yansıtarak onları ele geçirir ve gizlilik içerisinde bol bol manipülasyon ve kandırmacaya başvurarak alacağı eşyaları olabilecek en şiddetsiz ve olaysız şekilde almaya çalışır. Bunu yaparken ise o parçaların kaybının geride kalanlar için oluşturacağı hasar ya da tehlike veya keder Trezin'in asla umurunda değildir. Onun için önemli olan tarihi korumak, evreni kayda almaktır. Planlarını uygularken ele geçirdiği bedenler ise Trezin işini bitirdiğinde ya ne olduğunu anlamaya çalışan şaşkın insanlara yerini bırakır ya da daha kötüsü eserleri koleksiyona katma girişiminde yakalanırsa öldürülebilir. Ama ölüm o beden içindir. Trezin'in zihni anında Solemnis'e geri döner ve planı yarı kaldıysa onu başka araçlar aracılığıyla uygulamaya Trezin kaldığı yerden devam eder. Trezin'e bu yüzden sonsuz yani infinite denir. Çünkü sınırsız sayıda canlının bedenini kendi oyuncağı haline getirebilir ve öldürülmesi bu nedenle neredeyse imkansızdır. Sizce Trezin'in bir sonraki avı ne olacak? Koleksiyondaki sıralamama katılıyor musunuz? Yorumlarda bol bol tartışalım ve asla unutmayalım. İmparator korur.